Merhaba, şu anda Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, daha doğrusu eski başkanı Yasedin Tinem'le beraberiz. Kendisiyle bizim seyahatimiz ve sürdürülebilirlikle ilgili bir sohbetimiz olacak. Öncelikle Yasedin Bey, bizi kabul ettiğiniz için ve burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Herkes açısından şunu sormak isterim. Yasedin Tinem kimdir? 8 milyar insandan bir kişi. 15 yıldır Mordoğan'dayım. Aslen Gülbahçeliyim. Çocukluk mesleğimi yapıyorum. Tabii bir ara kesintiler oldu. 20-25 sene kadar yapmadık. Şu an 15 yıldır kesintisiz balıkçılıkla geçiniyorum. Ailecek yapıyoruz zaten. Küçük balıkçıların her yerde sesli olmaya çalışıyorum. Tabii bu küçük balıkçılığın sorunları içerisinde denizin sistemden kaynaklı yaşadığı sorunların dolaylı olarak muhatabı olduğumuz için çevre sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda kalıyoruz mecburen. Eskiden bugüne değişen ne var? Onu hep anlatıyorum, yani herkese anlatıyorum. Gerçi bütün eski balıkçılar aynı şeyi anlatacaktır. Benim gördüğüm iki temel paradoks var. Bir, işte değer zinciri açısından. Diğeri de yokluğun gözle görülebilir olması. Ben şu an 61 yaşındayım. Çocukluğum, gençliğim ve bugünle denizde gördüğüm canlılarla ilgili değerlendirmeyi yaptığımda çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Eskiden 3 tane ağ, barbun ağı, 3 tane barbun ağı fazlasıyla yetiyordu. Ve onlarca kilo balık yakalıyorduk. Yani neredeyse tabiri caizse biz işte elle de balık yakaladığımız oluyordu. Gel gitleri takip ederek lagünlerde. Bir esprisi olmuştu. Adamın biri bir gün sordu, nasıl yakaladınız dedi bu balıkları. Elle yakaladık dedi. İyi dedi, ben de dedi ayakla yakalıyorum dedi. İnanmamıştı. Yani elle balık yakalanabilecek kadar balık çoktu. Onu söyleyebilirim. Burada bırakın onu, 25 sene evvel bile 70-80 kilo 5 tane ağ, barbun ağıyla 75-80 kilo hem de 25 milim ağla barbun yakalanabiliyordu. Şu an 30 tane barbun ağı atıp 1-1,5 kilo, 1 kilo, 2 kilo barbun İnanılmaz yakalıyoruz. bir değişim var. Bu herhalde yıllar içerisindeki deniz yaşamının ne kadar ciddi bir şekilde tahrip olduğunun göstergesi bence. Karides'e şöyle diyeyim, 70'li yıllarda bütün balıkçılar incir altına giderdi. Binlerce karides tutardı. Eskiden karidesler bir de taneyle satılırdı. Bayağı bir tütün parası gibiydi yani. O yani şu an karides yok. Bizim bu çamurlarda karides kalmadı. Sebebi ne? Ne? Gelecek soru tabii ki o. Yani her şey işte. Sanayi sitelerinin atıkları, şehir kanalizasyonlarının atıkları, madeni yağlar, aklınıza gelen her çeşit insan faktörlü etkiler bunu bu güne getirdi. Bilinçsiz avlanma, bunun yanında büyük balıkçılığın kontrolsüz avı. Vahdet Hoca'nın kendisiyle tanışmıyordum. Yazılarını takip ediyordum. Yani birçok hocanın da yazılarını takip ediyordum. En çok onda barbuna ben kafayı takmıştım zaten. Barbun avlıyorum zaten. Burada da 12 ay biz barbun avlıyoruz. Yani birçok balıkçı. Burada 41 balıkçıyız. Hepimiz, çoğunluğumuz barbun avına çıkar. Barbun avının önümüzdeki yıllarda tamamen biteceğini öngören bir yazısını okumuştum Akdeniz dergisinde. O zaman yine dank etti. Çünkü hissediyorduk zaten balığın ciddi bir şekilde azaldığını. Ben de tedbir olarak işte 18 milim ağ, şu an yasal boyutta, 18 milim ağ kullanmayı bıraktım. 20-22 milim ağ kullanmaya başladım. Arkadaşlara da hep lanse etmeye çalıştık bu 3-4 yıldır, 4-5 yıldır. Çoğu o periyoda geçti. Ama bizim bu aldığımız tedbir hiçbir anlamı ifade etmiyor. Çünkü şöyle 20-22 milim ağlarla balık yakalayamıyoruz. O boyutta balık yok. 20-22 milim ağlarda yakalanabilecek balığı troller, şebekeler ya da yasa dışı av yapanlar
bitiriyorlar. Bu kadar basit. Ve bize avlanacak balık kalmıyor. Şu an birçok arkadaş yine 18 milime dönmek zorunda kalıyor. Çünkü hocanın da dikkat ettiği şey şuydu. 18 milimle yakalanmış balığın %80'i yumurta vermemiş balık diyordu. Ona da içimiz gidiyor bir taraftan. Ama 20-22 milimlerle avlayacağımız balık da kalmadı. İşte fark bu. Atalarım ya da benim çocukluğumda 25 milim, 28 milim ağlarla barbun avlarken bugün herhalde kıyıda köşede yumurta vermiş birkaç barbunun yavrusunu avlamak için 16 milim ağ falan kullanmak gerekecek. Ya bu da sürdürülemezliği getiriyor tabii ki ama bu anlamda umudum da kalmamıştı. Daha yaygın bir çaba içerisine girersek işte balıkçılar daha büyük gözlü ağlar, işte troll ve şebeke önlenirse tabii. Onlar önlenmediği sürece hiçbir anlamı da kalmıyor şeyin. Yani çabanızın hiçbir anlamı yok. Daha 2-3 gün önce yine attım, barbun ağına attım. 5 tane tek barbun yakaladım. 5 tane. Ama 50'ye yakın Posedenya kökü geldi ağlara. Posedenya kökü neden gelir bizim ağlara biliyor musunuz? Mutlaka o gün şebeke çekilmiştir. Yerlerinden söktüğü Yani, için akıntıyla tabii beraber ki boşaltıyorlar onlar bir süre sonra balıklarını alırken. O pisliklerini de denize atıyorlar. Yoğun bir şekilde onlar yere çöküyor ve siz ağlarla onları bir daha yakalıyorsunuz. Gelecek balık üremesi için de Poseidon şu anda... Çayırı bütün balıklar için en önemli. Bırakın onu, insanlar için en önemli şey. Ya nefessiz öleceğiz ya. Beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu ne zaman anlar bilmiyorum. Sorunun asıl kaynağını yok etmek gerekiyor. Yani bu bir kültür işi gibi geliyor bana. Yani her şeyin kar mantığıyla bakılmaması gerektiğini, her şey. Daha doğrusu dünya zaten öyle bir ekosisteme, yani kara dayalı bir ekosisteme sahip değil. Kendi kendine üreten, kendi kendine yeten bir sistem. Bu sistemin dışında bir şey geliştirdiğin zaman sorun yaratıyor. Yani fazla üretim vesaire, bunları kabul edebilecek bir bünyeye sahip bir dünya değil. Bütün dünyanın paralarını bir araya getirseniz işte 40 yıl evvelki dünya denizlerine ya da ülkemiz denizlerine tekrar kavuşturulabilmesi mümkün değil. Yani sadece deniz demiyorum. Nehir, dağ, çevre, işte deniz, her şey. Nefes alabilmemiz için o dolarlar yetmeyecek. Yani kimin cebindeyse bizde yok da. Tatlı su deniz üzerindeki etkileri biliyoruz. Yani en balığın yoğun olduğu yerler tatlı suyuyla tuzlu suların birleştiği alanlar. Hem de üreme alanları. Bu Marmara'yı ve Boğazları o anlamda balık açısından çok değerli kılıyordu. Ama Marmara'daki şöyle diyeyim, hangi akıl, hangi mantık 18 milyon insanı bir araya toplar ya? Ya böyle bir planlama olabilir mi? Yani düşünün işte 80 milyonluk nüfusta 5'te birini bir alanda topluyorsunuz ve bununla ilgili bir altyapınız yok yani. Çok doğal bir sonuç değil mi? Sanayisi de bütün Türkiye'nin %50'sine hakim bir sanayisi var. Yani neredeyse Türkiye'nin yarısına üretim yapan bir sanayisi var ve bunların da düşünün karı maksimize etmek için yapamayacakları şey yok. Ki Marmara onun tipik göstergesi. Belki biyolojik atıklarla bu hale gelmezdi Marmara. Önemli olan kimyasal ve sanayi atıklarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yıllar evvel zaten birçok hocadan duymuştum. Marmara'da yakalanan her balığın ağır metallerle yüklü olduğunu, yenmeyecek düzeyde olduğunu ama açıklamalarda pek bunun üzerinde durulmadığı söyleniyordu. İnanıyordum. Bugün birçok hoca kesinlikle yenmeyeceğini, yani o balığı yiyenin bir süre sonra ciddi rahatsızlıklar geçireceğini söylüyorlar. Yani ama Marmara şöyle diyeyim, tekrar eski haline getirilebilir mi bilemiyorum. Yani o Marmara suyuna atıklarını bırakan zenginler o paraları verip de arıtması için ellerini taşın altına koyarlar mı bilmiyorum. Ama borçlular. Yani Marmara Denizi'ne o kıyılarda üretim yapan, sanayi atıklarını o sulara bırakan bütün hepsi bunlardan sorumlular ve onun temizlenmesi de onlara düşüyor.
biz diyoruz ki Akdeniz'in, Ege'nin son sığınma noktası Marmara Denizi. Çünkü iklim değişikliği, aşırı baskı buraları nasıl etkiliyorsa buradan kaçacak, belki yürüyecek olan hayvanlar da veya canlılar da Marmara'da olacak. Bir an önce alınmış olan eylem planlarının harekete geçirilmesi gerekiyor. Peki Marmara için çözüm yolu kesinlikle balıkçılığa, her çeşit balıkçılığa, küçük balıkçılık hariç, her çeşit. Küçük balıkçılığa da şöyle şartlı kapatılması lazım. Çünkü o balığın çok da hakikaten ağır metallerle yüklü olduğuna ben de inanıyorum. O anlamda o balığın ticaretinin yapılması doğru değil. Sübvanse edilip en az 5-10 yıl her çeşit balıkçılığa kapatılması lazım. Yani ciddi bir şekilde bunun bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Ve kesinlikle bütün sanayi kuruluşlarının atık yönetmenliğine harfiyen uymaları gerekiyor. Harfiyen. Yani bunun dışına çıkan kimse o fabrikanın kapatılması çok daha hayırlıdır bence. Olmaması daha iyidir. O yüzden de yaşadığımız çevrenin her konusunda siyasetten işte doğaya, barbundan bilmem kedisine kadar ortaklaşa alacağımız kararlarla umarım aşarız bu zor dönemi. umarız. Umarım. Bizim de derdimiz o. Hepimizin ortak kültürler, ortak Sizin deniz, de yolunuz aynı açık olsun. yaşam. Mordoğan'da Su Ürünleri Kooperatifindeydik. Bir nolu. Yasedin Bey'e değerli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Marmara'dan Akdeniz'e sürdürülebilirlik serüveni devam ediyor.